yaşayan canlı insanın dikeyde, kanlı canlı insanın dikeyde olduğunu ve yerle gök arasında varlık olduğunu, ölünün dediğimiz artık içinde kanın ve canın bulunmadığı şeyin de yatayda olduğunu mezarı konuşurken fark ettim. O zaman deminki hikayede eğer biz dualitede sıkışırsak şurada aslında ölüyüz. Eski Türklerde İYE'nin çok enteresan bir açıklaması var. Nesnelerin içinde var olan olağanüstü doğasını aktaran gizli güç. Onun koruyucusu, iyiliksever ruhlara verilen isim, Türk mitolojisinde pek çok doğa unsurunun özellikle de belirli bir anlamı ve değeri bulunanların mutlaka bir iyesi vardır. Dağ, su, ağaç gibi diğer varlıklarda da olduğuna inanılan bu kutsal ruh genelde iye olarak adlandırılır. Aynı varlık bazı ses frekanslarıyla diğer Türk topluluklarında aynı adlandırma ile karşılanır. Aslında beni nereye götürdün sen Melis? Hiyerarşi şeyi konuştuğumuz zaman o çizgiye deminden beri defalarca tekrar ettiğimiz gibi aslında üçüncü nokta her zaman gözlemci olduğumuz dıştan hikayeye baktığımız nokta ve hep dedik ki bu hep yer değiştirir. Hiçbir zaman birisi diğerinden daha iyi daha kötü değildir konuştuk. 360 derece döndürelim ve bunun bir koni olduğunu ve koninin tepeden bakanın hikayesi olduğunu da ifade ettik ya. Şimdi ben aslında nasıl bir süreçten geçiyorum? Hep böyle depremi konuşuyoruz bak küçük küçük ama böyle bir insanım ne yapayım? Yaşamımda var olanla ancak bağlayabiliyorum. Şimdi kabiliyet kelimesini de söyledin. Kabili hissettirdin. Ben hemen nereye gittim? Birkaç zamandır aslında biz hep hiyerarşiden, tepedekilerden afet bölgesine yardım ve destek bekliyoruz. Ama tabii ki yapabildiklerini yapıyorlar. Lakin sahada olan ya da kabiliğini kucaklamış olanlar daha çok şey bekliyor. Ve daha çok şey bekleyen hiyerarşiye de inanan parçasıyla o sıkışmışlığın içerisinde tepedekinden bekliyor. Bunu talep ediyorum, bunu istiyorum, bunu yapsın diye bir beklenti hali var. Ve ben hep şey düşünüyorum yani yapıyor yapabildiğini yapıyor iyi kötü. Hani burada konuşuyoruz ya aslında iyi kötü yok kucaklayabilelim. Onun da bir şimdi kabilliği var onu da alabilmem lazım. Senin bu kabiliyet kelimesindeki kabiliyet böyle ayırdım ben seninle konuştuktan hemen sonra. Ve gerçekten şunu anladım. Ben hiyerarşiyi bekliyorum aslında yaşamda birlikte bir şeyleri kurma. Hiyerarşi basamağındaki tepedekinden bir şey istememe. Çünkü o tepedekinin her an değişebildiğini biliyorum. Demin anlattığımız gibi bir anda gözlemci kargayken indireyim de şu Kabil kul ne yapacağını bilsin. Çünkü gözlüyor orayı şeyde. Bir yerde Habil tepedeyken Adem ve Kabil için bir yerde Kabil tepeye düşüyor. Cesetle Habil'in cesedine bakıp kargaya bakıyor. Bu değişen dinamiği gördüğümüzde aslında gözlemci olan şey o kadar değişkenken senin o üçün tepedeki heterarşiyi üst akıl bu biliyor, bu yapıyor diye mühürlemenin ne kadar yaşamın içerisinde sabote ettiğini görüyorum. Bir şeyleri hükümetten bekliyorsun ama senin orada sadece şeyin var. Beklenti halin ve suçlama dinamiğin. Ama aslında kabiliyetimizi geliştirsek, kabili bir kucaklasak, kabili içimize alsak, heterarşiyi getirip hiyerarşiyi yıkacağız. Bunun farkında değiliz. Biliyor? İşte oradaki o kutsiyeti de yani hükümeti şu an tepedeki yer olarak görüyorum deprem sahasında biri olarak. Onu da çemberin bir parçası yapıyorum. Düzenin içerisinde hükümet, bakanlıklar, belediyeler, işte STK'lar, insanlar, halk işte gibi hayvanlar, doğa ama nereyi merkezime alıyorum? Ekosistemi. Ekosistemin merkezde olduğu, ekosistemden baktığımız aynı karganın tepeden ekosistemin bir parçası olarak hikayeye bakıp sisteme düşürdüğü gibi buraya bakıyorum. İşte kabiliyet. Şimdi Türkiye'de yaşadık biz bu depremi. Türkiye, bilmiyorum buralarda bize ne diyeceksin sen. Hani İye, sonra bir Türkiye. Oralarla ilgili nasıl bir kabiliyet, nasıl bir yeni anlam veriyor bize? Şimdi Yeni bir hal numerolojik alıyor. olarak katmanlar, isimler, kelimeler, kelimelerin katmanları ve rakamlar olarak çalıştığımız için evet Türkiye'de İYE'deki kabiliyetteki İYE ilginç. Şimdi İYE'ye baktığımız zaman bir şeyi elinde bulunduran ve o şeyi yasaya uygun olarak istediği gibi kullanabilen o şey üzerinde iyiliği bulunan kimse. Bunu Türkiye'ye uyarlayabiliriz. Türk iyesi, Türkiye.
vatan memleket olarak. Eski Türklerde İYE'nin çok enteresan bir açıklaması var. Nesnelerin içinde var olan olağanüstü doğasını aktaran gizli güç. Onun koruyucusu, iyiliksever ruhlara verilen isim, Türk mitolojisinde pek çok doğa unsurunun özellikle de belirli bir anlamı ve değeri bulunanların mutlaka bir iyesi vardır. Dağ, su, ağaç gibi diğer varlıklarda da olduğuna inanılan bu kutsal ruh genelde iye olarak adlandırılır. Aynı varlık bazı ses frekanslarıyla diğer Türk topluluklarında aynı adlandırma ile karşılanır. Şimdi burada ses frekansı deyince karga karga gak dedi, çıkşı dola bak dediye kadar gittim ben. Şimdi karga ile alakalı Habil Kabil hikayemizde ve karga ve kan ve bununla bağlantılı mezar, belki toprak, tarım da dedik. Bununla ilgili son düşüncelerimi de aktarmak isterim. Ve buradan da sonrasında tam böyle laf lafı açıyor. Tam Adem Havva Şit peygambere gidecekken deyip böyle bir katman katman biz de açılıyoruz. Sohbet muhabbetullah kısmını hakkını verdik diyebilirim belki de bu bölümde. Şimdi karga çok tuhaf bir hayvan gerçekten. O anima animus gibi, Habil Kabil gibi aslında o karşıtlıkları bir yandan da birbirini bütünleyen gücü içinde barındıran muazzam sembolik bir hayvan. Esasında kutsal kitaplar, mitoloji, başka ilimler, bilimler kendilerine göre olan anlatımlarıyla benzer şeyleri çok fazla aktarmışlar. Mitolojide karganın ilginç bir hikayesi var. Bu beni Habil Kabil karga üçlemesine çok götürdü. Orada Apollo'nun kargası var ve kehanet tanrısı da casus ve haberci olarak hizmet ediyor ve Apollon çok kızgın ve acele ederek güzel periyi öldürüyor ve sonrasında pişman oluyor ve bu güzel peri olan Koronis'in ölümüne neden olduğu için kendinden nefret ediyor ve bu e, ölüme yol açan gerçeği söylediği için de ceza olarak hizmetkar bir kuşu yakıyor ve böylece de aslında karganın daha önceden saf olan beyaz tüyleri sonsuza kadar siyaha dönüyor. Mitolojik hikayesi karganın böyle. Tabii ki kargadaki Kaan'ın, Kabil'deki Kaan'ın tekrar aynı harflerle olan bağlantısına da ve hani bundan önceki tüm dakikalarda Gizem'le konuştuğumuz meselelerine de tekrar bir göz atın derim. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de ölümle ve insanlığın ilk cinayetiyle ilişkilendirilen bir kuş olması, bir hayvan olması da enteresan olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü Kabil Habil'i öldürdükten sonra karganın pençelerini kullanarak dünyada bir delik kazması. Hatta tekrar burada deliğe karşı bir delik, kuyu, mezar olarak farklı anlatımları var. Farklı meal ve çevirilerde. Dolayısıyla bunu da belki irdelemek isteriz ilerleyen bölümlerde. Ve orada da tamamen aslında toprakla kaplıyor ve merhamet dolulukla bir karganın yeryüzüne indiği, yeri gagalamaya başlayıp ona cesedi nasıl gömeceğini Kabil'e anlattı. Ve burada katil olan oğul insanlığından nasıl yoksun olduğunu fark ederek utanıyor. Ve Kabil'in kendi onuru zedelendiğinden Habil'i bir mezara gömme fikri kardeşini öldürerek dünyayı, kolektifi yaraladıktan sonra daha sonra da Kabil'i aslında kısa bir anlık içinde de olsa insanileştirmeye yönelik olan ahlaki bir emir işlevi de görüyor. Öte yandan karga. Ve kazmayı bile başaramadığı için kardeşinin cansız bedenini toz toprak içinde bırakan bir mevzudan bahsediyoruz. Ve Habil'in toz içinde kalan cansız bedeni, Kabil'in tekrar bizi toprak, doğa, tarım, bununla ilgili olan meselelere Taha suresinde ne diyor? Sizi topraktan yarattık, sizi yine oraya döndüreceğiz ve bir kez daha sizi oradan çıkaracağız. Yani gizemin dediği koni, üçgen,
19 başladık bitiriyoruz ve tekrar başa döneceğiz aslında. Her şey 19'un şifresiyle alakalı olan bağlantıya da bunlarla birleştirebiliriz. Öte taraftan buraya kadar anlattığımız mevzularda tekrar karganın hem ne kadar merhametli ama bir o kadar da başka türlü olan bir hayvan olduğundan da bahsettik. Eski Türkçe'de ka aynı zamanda aile demek. Bunu kanı anlatırken de söyledik. Ve hatta eski Türkçe'de kadaş aynı karından doğma, yani karındaştan da geliyor. Ama öte taraftan bu düzensizlik, karışıklık, kargaşa, kargaların leş üzerindeki kavgalarıyla alakalı kargaşmak, kavga etmek, kötü alamet, kişinin karakterinin gölge tarafıyla alakalı olan bir mevzusu olarak da kendini gösteriyor. Ve karganın sembolizması olarak da çok sevdiğim ve kullandığım bir kitap var, Erk Hayvanları olarak. Şimdi öncelikli olarak mitolojik hikayede bembeyaz bir kuşken aslında siyaha dönüştürüldüğü, keza Nuh tufanında da aslında güvercinden önce Nuh peygamber karga gönderir ama karga geri dönmez. Daha sonra gönderir ki ikisinin birinin siyah renkte, diğerinin beyaz renkte olması da bambaşka bir mevzu. Ve burada siyahın yaratım rengi olduğu, yeni olanın doğduğu rahim olduğu, gecenin rengi olduğu, siyah rengin annelikle ilişkili, o yeni bir günü doğuran siyah gece olduğu ve karganın esasında gündüzcül bir kuş olduğu ve yaratımın canlı potansiyelleri olduğunu hatırlatıyor sembolik olarak. Daha sonra gözcü bir hayvan olduğu, kargaların gözcülük yaparak davetsiz misafirlere ve tehditlere karşı diğer tüm karga ve hayvanları da uyandırdığıyla alakalı burada kolektif bilince dair gidebiliriz. Uyarma yeteneğine sahip olan muazzam bir hayvan olduğunu da temsil ediyor. O yüzden belki de sesi kimi zaman bizleri rahatsız ediyor. Ne tuhaf sesi var, hani huzursuz ediyor belki de. Ve müthiş bir zekaya sahip olduğu, her şeyi yiyebildiği, hayatta kalma yeteneklerinin çok güçlü olan bir hayvan olduğu, erkek ve dişi yuvayı, erkeğin ve dişinin yuvayı birlikte yaptığı bir hayvan olduğu, yuva koruma amacıyla buna kardeşlik diyebiliriz, kolektif bilinç diyebiliriz, birlik bilinci diyebiliriz. Yuva koruma amacıyla bu yuvayı da çok son derece temiz tuttu. Ama bakın öte taraftan da leş yemekte üstüne olmayan bir hayvan olduğundan da bahsediyor. Ama burada da diyor ki yuvayı çok temiz bir şekilde tutar, titiz bir hayvandır diyor. Mitolojide çok büyük bir yeri olduğu, geçmiş yaşam bağlantılarını, bizimle bağlantıya geçebileceği arketipsel güçleri, yani tekrar burada anima animus ve Carl Jung'la birleştirebiliriz. Birçok hayvan gibi kargaların uçma biçimleriyle kasırga, yağmur, havadaki diğer değişikliklere işaret ettikleri, rüzgarın hayatımıza nasıl eseceği, kendi yaşam uçuşlarımızda nasıl uyumlanabileceğimizi görmemize yardımcı olan hayvanlar olduğundan, yalnızlığın sembolü dünyanın yaratıcısının bir karga olduğundan bahsediyor. Ve aynı zamanda son derece sihirli, sihircilikle, büyücülükle bağlantılı bir hayvan olduğundan, yani her şeyi yaratmak ve tezahür ettirmek ki kaydımızın ilk başında kelime sihirdir, söz sihirdir. Bana ne söylediğini söyle, sana kim olduğunu söyleyeme kadar belki gideriz. Bununla ilgili mevzulardan bahsediyor. Şimdi karga, evet senin dediğin gibi üçgenin tepesi, daha yüksek perspektif, istihbarat, korkusuzluk, cesur olmak, esneklik, uyarlanabilirlik, yaratılışın belki gizemi ve sihri, kişisel dönüşüm ve simya, öte taraftan kaderle bağlantılı bilgelik, değişim dönüşüm, bağımsızlık, kahinlik ve geleceği görmek çok daha yüksek bir
perspektiften denge düzen, sihirlerin koruyucusu ama diğer olumsuz sembolik anlamlarında da düzenbaz, manipülasyon, kurnazlık, kötü alamet, çöpçülük, çalma davranışları, keza büyücülükle ve bilinmeyenle olan bağlantısıyla ilgili olan biraz daha sihirli olan bir tarafı, savaşı anlattığı kadar korku, umudu anlattığı kadar şaşkını anlatan bir hayvan olarak temsil ediliyor. Mitolojide de son derece hani gerek İskandinav, Yunan, Hint, Kelt mitolojisi, Çin mitolojisi olsun çok güçlü anlatımları var. Sözümü şununla tamamlamak istiyorum kargaya dair olan meselede. Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluk hikayesinde tarlanın kenarına geldiklerinde dayısı tarlanın, tarım, dayısı parmağı ile tarlasındaki tohumları, yemekte olan kargaları işaret eder. Bak Mustafa, şu kargaları görüyor musun? İşte bunlar bizim baş düşmanımız. Ben uğraşayım, çalışayım, onlar gelsinler, tohumları yesinler, bitirsinler bitirmek istiyorum. Bunu Ben nereye bağlayacağım? buyurun. Bak ben nereye bağlayacağım? Şimdi karganın sen şey dedin, dünyanın yaratıcısı karga dedin bir şeyde. Ve anlatılan hikayeye baktığımda bunu nasıl yakalıyor? Deneyim sahası devam etti. Çünkü üçgeni devam ettirdiler. Şahitlik makamı dediğimiz o üçgenin bir ucunda olma ve oradan lineer olana bakma halinin devamlılığını karga sağlattı orada. Karga orada olmayaydı. Habil nasıl bunu yapacaktı? Sembolü okumayacaktı. Karga leşe konmayı tercih eden tarafıyla haliyle orada olsaydı o karga ölüsünü yemeyi de tercih edebilirdi. Ama orada ne oldu? Nereden anlıyoruz? Ee, Kabil'in aslında içindeki hali, Habil'i uyandırma, o yaşadığı pişmanlıkla olduğunu. Çünkü ona benzeyen halde kardeşini getirdi. Yeni bir kargayı getirip gömdü hikayede. Bakın o kargayı tüketebilirdi. O karga üzerinden de onu da leş olarak görebilirdi. Kardeş olarak gördü. Getirdi ve kardeşini gömdü. Orada o gördüğü metaforla da beni bu dünyanın yaratıcısı karga. Evet çünkü dünya düzlemini konuşuyoruz lineer anlamda. Ve oradaki karga hali, bu Kabil hali ve Habil halini konuşuyoruz. Evet bu düzlemde bence karga kesinlikle dünyanın yaratıcısı pozisyonunda bir noktada. Bir de kardeşlik halini yansıtan bir karga metaforu da aslında Kabil'in Habil'i öldürmedeki pişmanlık halini orada başka bir kardeş yani kardeş olduğunu hatırlamayı, karındaş olduğunu hatırlamayı da o metaforla bize gösteriyor. Habil'in öldürmekle yükümlü olup mezarı kargaya kazdırıp gömülmesine vesile olan bir mevzuyla birlikte belki burada mezar temsili, mezarın sembolizmasına da değinmek lazım. Çünkü sessizlik, ölüm ve gizlilik sembolü olsa da öteki taraftan tamamen öteki dünyaya geçişi temsil edilen bir meselesi de var aslında. Yani 19 gibi hayat ve ölüm ve tekrar 9'dan sonra 19 kendi içinde toplanıp 10 olduğunda bir sıfır yeni bir yaşamın doğuşuyla alakalı olan bir mevzuyu da getiriyor bize. Dolayısıyla öteki dünyaya olan geçiş için ölülere ölmüş olan varlıklara mezar yapılması gereğini de es geçmemek lazım. Buradaki yüzeyselde değil, zahiri de değil, batini olarak alt metninde. Çünkü vefat gerçekleştiğinde ölüm, ölmüş kişinin yatay bir bedene sahip olduğu ve yatay olarak gömüldüğü, yer kabuğunda dinlenmeye bırakıldı ama öte yandan da mezar taşlarının dikey olduğuna dikkat çekmek isterim. Yani burada anima, animus vesaire diyoruz ama bir de yatay ve dikey olan bir mevzumuz da var Habil Kabil hikayemizin sonunda. Yani yukarıdan aşağı ve biz burada bir kargadan da bahsediyoruz. Yani gökten hava ile bağlantılı olan bir hayvanın yani bu bir kaplumbağa değil, bir toprak elementine bağlı olan bir hayvandan bahsetmiyoruz. Yer çünkü kuşlar Allah'ın
gözcülüğü, gözü konumunda olarak anlatılır. Cennet de cehennem, arafta olan kıymetli varlıklar olarak da anılır. Dolayısıyla burada yukarıdan aşağı mevzusunda da kuşun karganın insan varlığından da ayrı olmadığı, yatay ve dikey olarak da buna da şey yapmak isterim. Ben Vurgu de bir şey ekleyeyim yapmak mi? isterim. Hemen bitiriyorum. Son bir söyleyeceğim var. Hı Ve hı. burada biliyorsunuz numeroloji harflerin, sayıların dili olarak görülüyor. Ve bir numerolog olarak da bu dünyada varlığını gerçekleştirmiş olan her kıymetli insanın ruhunun, tüm anılarının, isimlerinin, doğum ve ölüm tarihlerinin, ruhuna Fatiha mezar taşlarımıza yazılmasının veya kişinin anımsandığı şekliyle birkaç kelimeyle mezar taşlarına bir takım kelimelerin nakşedilmesinin, tekrar orada söz ve kelimelerin, oradaki tarihlerin anlatılmasıyla alakalı sayı ve harflerin ve kelimelerin ve rakamların niteliğine de değinmek istiyorum. Çünkü biz sadece aslında vefat edenleri anmakla kalmıyoruz. Onların erdem tohumlarını da onlar adına ekerek aslında ediyoruz. Mezarlar gökyüzüne bakarlar ama öte yandan da mezar taşları da tıpkı bir karganın daha yüksek perspektiften gözlediği ve baktığı gibi mezar taşları da yaşayanların gözlerine bakar ve konuşmaya devam eden kelimeler ve rakamlarla da tüm hayat hikayelerini de anlatan bir niteliğe sahip olduğunun önemini es geçmek istemem. Evet. Ben de şöyle bir katkı sunayım senin ifadelerinden sonra ne geldi? Topraktan geldik, toprağa gideceğiz. İslam daha hikayenin ilk başında bize diyor ki yani Kabil'i toprak işletmeleri, Kabil'in daha sonra Habil'i öldürmesi ve toprağa gömmesi aslında bu ifadeyi de bize bir defa daha şey yapıyor. İkincisi toprağa koyduğunda ekosisteme karışıyor. Aslında tekrar birliğe gidiyor. Hem kendi aslına dönüyor, ilk yaratılış haline dönüyor, hem de ekosistemde bütün anılarıyla, frekanslarıyla ben nüfuz ettiğini ve ölümsüzlüğü belki de bir noktada hem birlik bilinci içerisinde var ettiğini hem de toprağın enerjisiyle bir sonra tekrar topraktan gelecek olanlara da aktardığını düşünüyorum. O yüzden buradaki o toprakta mezarın toprak altı olması sistemini çok kıymetli buluyorum. Bir de yatay ve dikey dedin. Evet mezar yatay, evet şeyimiz dikey ama bir de ben yaşayan canlı insanın dikeyde, kanlı canlı insanın dikeyde olduğunu ve yerle gök arasında varlık olduğunu, ölünün dediğimiz artık içinde kanın ve canın bulunmadığı şeyin de yatayda olduğunu mezarı konuşurken fark ettim. O zaman deminki hikayede eğer biz dualitede sıkışırsak şurada aslında ölüyüz. Biz bunu dikeye almak zorundayız. Şahitlik makamından bakmak zorundayız. İki ucu kapsamak zorundayız. Ve iki ucun birlikteliğiyle, birlik bilinciyle Elif gibi dik olmak ve insan, kanlı canlı insan olmak zorundayız. Hallerine götürdü beni o senin yatay ve dikey ve zaten şeye de götürüyor. Yatay, dikey insan oldun, prizmanın hani koninin etrafında dönmesi, şahit olmak, aşağıda durmak, bağlantı kurmak falan gibi yaşamın kendisinin tezahür ettiğini hissettiriyor. Dikey alemde olmak ve dikeyde durmak. Hani mezardaki yataylıkla baktığın zaman Belki bir bölümde olumsuz. de kıyam eti konuşuruz, ayağa kalkmakla ilgili meseleyi. Bir Yani sonraki bölümde Hazreti Adem'in oğlu Hazreti Şit peygamberden konuşuyor olacağız. Görüşmek üzere.